Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sunumunu yapmak istediğiniz 4 farklı parametreye ait verilerinizi deniz dalgası görünümlü daireler grafiği ile nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum bu örnekte çalıştığınız firmaya ait prosesleri ilgilendiren sipariş, üretim, fire ve kapasite gibi 4 farklı parametre grafiğini hazırladım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya geliyorum. Bu butonları tıklıyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve şuraya özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk olarak geliştiriciye geliyorum ve buradan ekleden şu değer değiştirme düğmesini seçeceğim. Sizde bu yoksa dosyaya geliyorsunuz. Seçeneklerden şeridi özelleştirden şuradan geliştiriciyi seçiyorsunuz. Şu. Burada sekme seçili olmalı. Tamam deyip geliştirici sekmesi gelecek ve bunu seçebilirsiniz. Düğmemiz seçiliyken sağ klik denetim biçimlendirmesi diyorum. Buraya dokunmuyorum. En küçük değerimiz 1 olsun. En büyük değerimiz 4 olsun çünkü 4 tane parametremiz var. Artış birer birer olsun ve hücre bağlantısı şurası olsun. Tamam diyorum. Şunu biraz daraltalım tabi. Çok geniş duruyor. Bu şekilde aşağı yukarı seçim işlemini yapmış oluyorum. Şimdi ben buradaki numara değişimine göre grafiğimin şu verileri değiştirmesini istiyorum. Şu verilerin gelmesini istiyorum grafiğimde. Bunu da şöyle yapacağım. Öncelikle şu başlıkları bir alalım. Şuraya özel yapıştır değerleri diyelim. Daha sonra şunu şöyle yapalım. Biraz kaydırayım sola. Şöyle olsun. Daha sonra şurada hatta ben buraya numarayı seçtikçe buradaki hattım gelsin. Bunu da kaydır formülüyle yapacağız. Shift eşittir kaydır diyorum. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Şurayı seçiyorum. Sabitliyorum. Ve 0 diyorum. Şu anda montajda. 4. satır montaj. Aşağı indikçe boyahane, enjeksiyon, ham madde diye değişecek. Şimdi burada isterseniz düşey arayla buradaki hattın karşısındaki verileri getirirsiniz. İsterseniz basit yöntemle şöyle çektirirsiniz sağ tarafa doğru. Tabi bunları yüze yapalım. Şöyle montajın değerleri geldi. Boyahanenin değerleri. Yani iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Şuraya üst diyorum. Grafiğimin üst tarafı bu. Bunu da %20 yapacağım. Şöyle yüzdeyi tıklıyorum ve 20 diyorum. Bunu da sağ tarafa doğru çektiriyorum. Ctrl R diyorum. Şuraya da kalan diyorum. Shift eşittir. Burası eksi şurası. Bunu da sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şu iki veriyi seçiyorum. Ekleye geliyorum. Çubuk grafiklerden şunu seçiyorum. Daha sonra şuradaki seri 1 olan mavi alanın üste gelmesini istiyorum. Çünkü üst taraf burası. Bunun için de veri seç diyorum. Şu seri 1'i 6 alıyorum. Şurada üste gelmesini sağlıyorum bu şekilde. Şunu şimdilik şöyle sol tarafa alayım. Daha sonra tekrar ekleye geliyorum ve buradan şekillerden şunu seçiyorum. Eğriyi, dalga görünümü verecek şekli. Tıklıyorum. Daha sonra farklı bir noktaya tıklıyorum. O ben çektikçe o yuvarlak görünümü veriyor. Tekrar şuraya tıklıyorum. Dalga görünümü verdiğim, bitirdiğim yerde Ctrl Shift'e basıyorum ki düz gelsin. Şu şekilde. Tam bitireceğim yerde bağlantımı yapıyorum ve şeklimi tamamlıyorum.
Şimdi şeklime doğru rengi verebilmek için grafiğime tıklıyorum. Sağ klik, veri serilerini biçimlendir, dolgu. Buradan gradyan dolguyu seçiyorum. Şunları kaldırıyorum. İlk dolgumu seçiyorum ve buradan da koyu maviyi şunu seçeceğim. İkinci olarak da şunu seçeceğim. Açık olanı. Şunu alıyorum. Şu rengi kopyalamam lazım. Şuradaki rengi. Ctrl C diyorum. Kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Düz dolguda bırakacağım. Buradan da tüm renklerden kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Doğru rengi buraya veriyorum. Bu böyle kalacak. Şimdi şeklimi kopyalayacağım ama öncesinde kenarlığını kaldıralım. Ana hattı olmasın. Daha sonra bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Şu üst tarafa Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şu şekilde. Şimdi grafiğimizin biçimlendirme ayarlarını yapalım. Öncelikle şuraya geliyorum. Şunu seçiyorum. Şurayı otomatikten kurtarıyorum. Şunu 0, şunu da 1 yapıyorum. Ve artık burayı silebilirim. Şunları silebilirim. Şunları da. Daha sonra şu grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Burası 100 kalsın. Burasında 25 diyelim önce. Evet, 25 iyidir. Bunu kapatıyorum. Şimdi grafiğimizin diğer şekillerini ayarlayacağız ama öncesinde şöyle yapalım. Şunu biraz küçültelim. Ayarım, şunu silelim artık. Bununla işimiz kalmadı. Şöyle biraz ortalayalım. Grafik başlığımız kalsın. Şimdi bu kılavuz çizgilerini özellikle bıraktım. %100 kısmı burası çünkü. Şöyle göstereyim. Şurayı %100 yapalım. Şurası. Şimdi ekleye geliyorum. Yuvarlak şekli vermeden önce bir kare şekil alacağım. Bunun da önce içini saydam yapalım şöyle. Görünebilecek şekilde. Bunu şuraya sıfırlayacağım. Şu şekilde sıfıra sıfır yapacağım ve bunun 6,14, bana 4,36 lazım. Genişlik kısmı lazım. Tekrar ekleye geliyorum. Şekillerden yuvarlağı alıyorum. Bunu 4,36 yapıyorum. Aynı şekilde yukarıyı da. Kareyi de 4,36'ya çekmem gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Tam kare görüntüsü vermem gerekiyor. Şunu 4,36'yı şöyle görelim. 4,36 yapalım. Bunu kadar da yukarı çekelim. Galiba şu anda tam oldu. Kareyi silebilirim şuradan. Şimdi şeklimin kenarlarını kaldıralım. Ana hattı olmasın. Bunu tekrar yerine yerleştireyim şu şekilde. Ve bundan 4 tane yapacağız. Ctrl V diyorum. Bunları da şuraya hizalayalım. Şunları tekrar seçelim. Ve buradan hizalamadan alta hizala diyelim. Tamam. İstediğim oldu. Şimdi şekillerim seçiliyken Ctrl C, bir tane PowerPoint sayfası açıyorum. Ve buraya bunları yapıştırıyorum şu şekilde. Buradan da ekleye geliyorum. Şekillerden şu dikdörtgeni seçeceğim. Tabi bunu arkaya göndereceğim.
Daireler ön tarafa gelecek şekilde. Ctrl A diyorum. Buradan da şekli birleştirden birleştir diyorum. Bu şekilde. Şeklim seçilirken dolgusu beyaz olsun. Ana hattı olmasın. Şekli kopyalıyorum. Ctrl C. Excel'e geliyorum. Şu alana yapıştırıyorum. Şunları silebilirim artık. Grafiğimi seçiyorum. Biçimden ana hattını kaldırıyorum. Dolgusu olmayacak. Ana hattı olmayacak. Daha sonra ekleye geliyorum ve buradan yine bir tane dikdörtgen ekleyeceğim. Şu şekilde. Arkaya alıyorum bunu. Dolgusunu koyu lacivert yapacağım. Grafiğimin de kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şeklimi şimdi seçiyorum ve şuraya yerleştiriyorum düzgünce. Ölçütümüz alt taraf olacak. Tamamdır. Şunları artık gizleyebilirim. Şunları gizleyebilirim. Şurayı şöyle yapalım. Hatta şimdi şunları gizleyelim. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunları beyaz yapalım, yazıları. Şunları da kaldıralım buradan. Dolgu olmasın. Şimdi etiketlerini ekleyelim. Buradan yine ekle diyorum. Şekillerden şunu ekleyeceğim. Dolgusu olmasın. Kenarlık lacivert olsun. Shift eşittir diyorum. Şu Enter. Ortalayalım bunları. Bu da lacivert olsun. Ve biraz büyük olsun. Bundan 4 tane yapacağız. Bunların 4'ünü de seçelim. Azıcık aşağıya alalım ve bunları hizalayalım. Şunu seçiyorum. Şu. Bunu seçiyorum. Ve bu. Ve son olarak şöyle bir tane daha ekleyelim. Yine dolgusu olmasın. Kenarlığı koyu lacivert olsun. Shift eşittir diyorum. Şurası. Enter. Ortalıyorum. Kalın yapıyorum. Koyu lacivert ve büyütüyorum.
Hatta şöyle yapabiliriz. Yine ekle diyelim şekillerden. Şuraya dolgusu olması yine. Koyu lacivert olsun kenarlığı. Bununla shift eşittir diyorum. Şuradaki değerleri alalım. Yine ortalayalım. Kalın olsun. Koyu lacivert olsun. Bunları da yan tarafa doğru kopyalayalım. Shift eşittir şurası. Şu ve şu. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.